Pino ile proje videolarına devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle radar projesi yapacağız. Ultrasonik mesafe sensörümüz etrafını tarayacak ve bir cisim gördüğünde bizlere sesli bir uyarı verecek. Şimdi hemen bağlantıları ve kodlamaya geçelim. İlk olarak Pino kontrol kartım var. Servo motorum ve servo motor modül kartım. Sesli uyarı için kullanacağım buzzer'ım ve etrafındaki cisimleri algılayacak ultrasonik mesafe sensörüm var. Yanımda hemen bağlantı kablolarım var. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlamak için kullanacağım USB kablom var. Bağlantıları yapmak için başlıyorum. Öncelikle servo motorumdan başlamak istiyorum. Servo motordan 3 adet kablo çıkıyor. Kahverengi GND kısma gelecek. Kırmızı 5 volt kısmına gelecek. Turuncu ise dijital kısma gelecek şekilde servo motor modül kartının üzerindeki pinlere bağlantımı yaptım. Şimdi Pino karta bağlantımı yapmak istiyorum. Servo motor modül kartının üzerinde mor renkte etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim servo motor modülüm için uygun. Şöyle bağlantı kablosu yardımıyla bağlantımı yapmaya başladım. 1 numaralı kapıya bağlantımı yaptım. Şimdi buzzer'ımı bağlayacağım. Buzzer modülü üzerinde de yine aynı şekilde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapacağım. Hemen bağlantı kablomu aldım. Bir ucunu buzzer'ıma, diğer ucunu da Pino kontrol karttaki 2 numaralı kapıya bağladım. Şimdi ultrasonik mesafe sensörümü elime aldım. Ultrasonik mesafe sensör kartının üzerinde yeşil mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki 5 veya 6 numaralı kapılardan birine bağlantı yapacağım. Hemen bağlantı kablomu aldım. 5 numaralı kapıya bağlantı yaptım. Şimdi USB kablomu alıyorum ve bilgisayarla Pino kontrol kartı arasındaki bağlantıyı kuracağım. Şöyle bir ucunu Pino kontrol kartıma, diğer ucunu da bilgisayara bağladım. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum. Programda bazı ayarlamalar yapmam gerekiyor. Öncelikle Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Eğer hala indirmediyseniz benimle birlikte indirebilirsiniz. Uzantılar menüsüne geldim. Uzantıları yönet diyorum. Açılan pencerede arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan Pino eklentisini indir diyorum. Çarpıya basarak çıktım. Robotlar sekmesine gelip bir kontrol edeyim. Evet, Pino ile ilgili bütün kodlarım geldi. Farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılar menüsüne gelip diğer uzantıları kapatabilirim. Şimdi kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Arduino Nano'm seçili. Devam edebilirim. Bağlam menüsündeyim ve seri portumu bağlayacağım. COM6 değeri çıktı. Bu benim bilgisayarımda COM6 olarak görünüyor ama sizin bilgisayarınızda farklı COM3, COM5, COM7 gibi değerler görebilirsiniz. Ya da aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bilgisayara bağlandığı, USB kabloyla bağlandığı USB portunun adıyla alakalı. Lütfen doğru COM'u bulup eşleştirin. Seri port bağlandı yazısını gördüm ve robotlar sekmesindeki kırmızı düğmede yeşil oldu. Demek ki bağlantımı yapabilmişim. Son olarak tekrar bağlam menüsüne geliyorum ve aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi M-Block yazılımıyla Pino kontrol kartım arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Pino kontrol kartım içerisinde öncesinden kod yüklediysem o kodları silerek kartımı sıfırlıyor. Programı açtığınızda bir kez aygıt yazılımı güncellemesi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağlantıdan eminsiniz, kodlardan eminsiniz ama hala bazı sorunlar yaşıyorsanız yine aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldiğinde de kapat butonuna tıklayarak çıkıyorum. Şimdi ilk olarak ultrasonik mesafe sensörümden gelen değeri bir okutmak istiyorum. Olaylara gelip bir olay aldım. Mesafe sensörümün kodunu robotlar sekmesinden alacağım. Hemen burada mesafe sensörü oku kodunu alıyorum. 5 numaralı kapıya bağladığım için buradaki 5'i değiştirmiyorum. Şöyle oka bastığımızda 5 ya da 6 seçeneği çıkıyor. Zaten diğer kapılar mesafe sensörü için uygun olmadığından 2 seçenek çıkıyor. 5 olarak bıraktım. Panda üzerinden bir okuma yapalım. Görünüme geldim.
Merhaba de kodunu aldım. İçerisine yerleştirdim. Sürekli olarak bir okuma yapalım. Sürekli tekrarlı kodunu da aldım. Şu şekilde yerleştirdim. Yeşil bayrağı basıyorum. Mesafe sensörümü elime aldım. 2 ila 400 santim arasındaki uzaklığı ölçebiliyordu mesafe sensörüm. Şöyle önüne elimi yaklaştırıp uzaklaştırdığımda doğru bir şekilde ölçüm yaptığını görebiliyorum. Şimdi hemen bu kodu durduracağım. Buzzer'ımı nasıl aktifleştiriyordum? Buzzer'dan nasıl ses çıkarıyordum? Ona bakalım. Robotlar sekmesindeyim. Buzzer ses çıkar kodunu aldım. Hangi kapıya bağlı? 2 numaralı kapıya. Hemen Pino 2 olarak değiştirdim. Üzerine çift tıklıyorum. Evet. Ses çıkardı. Nota kısmından değişik notalar çalabilirim. Bu şekilde buzzer'ımı da çalıştırdım. Şimdi servo motorumu çalıştıracağım. Robotlar sekmesindeyim yine. Buradan servo motor çalıştır kodunu aldım. 1 numaralı kapıda olduğu için kapı numarasında değişiklik yapmıyorum. Açısını hemen 0 alalım. Evet, 0 açısına döndü. Döndükten sonra üzerindeki kolu çıkartıp istediğiniz şekilde takabilirsiniz. 0 açısında ben düz durmasını istediğim için robot kolunu çıkardım. Servo motor kolunu bu şekilde taktım. Şimdi ilk olarak neler yapacağız? Onları bir kafamıza sıralayalım. Algoritmasını oluşturalım. Kodlama kısmına başlayalım. Servo motorum 0 ile 180 derece arasında dönebilen bir motordu. Servo motorun üzerine ben mesafe sensörünü yapıştıracağım ve servo motor döndükçe mesafe sensörümde böyle sağa sola doğru dönecek ve etrafındaki cisimleri tarayacak. Yaklaşan bir cisim var mı yok mu ona bakacak. Bu nedenle servo motorumun 0 ile 180 derece arasında sürekli dönüp durması gerekiyor. Şimdi o kodları yazmaya başlayalım. Şöyle mesafe sensörü okuma kodunu sildim. Servo motorum 0 ile 180 derece arasında gidip gelecek. Her bir açı için şöyle kopyasını çıkartıyorum. Önce 0 olacak. Sonra 1 olacak. Sonra açısı 2 olacak. Böyle 180'e kadar yazmam gerekiyor. Sonra bir de 180'den 0'a kadar indirmem gerekiyor. İşte 180 olduğunda 179 olsun, 178 olsun diye 0'a kadar indirmem gerekiyor. Bu inanılmaz bir iş yükü ve çok uzun süren bir şey. Uzun bir kodlama serüveni demek. Bunun yerine ben bir değişken oluşturacağım ve değişkenler üzerinden hızlıca işlemler yapacağım. Şurayı sildim. Veri blok kısmına geldim. Bir değişken oluştur dedim. Açı diye bir değişken oluşturuyorum. Açıyı bu şekilde ayarlayacağım. Açı 0 olsun diyorum. En başta açım 0 olsun. Şöyle bir olay alalım başına. Açı 0 olduktan sonra sürekli olarak açım 0'dan 180'e gitsin. 180'den de 0'a geri dönsün. Kontrol sekmesinden sürekli tekrarlayı aldım. Benim açım 180 olana kadar sürekli artsın birer birer. Olana kadar, 180 olana kadar dediğim için kontrol sekmesinde olana kadar tekrarla koduna ihtiyaç duyduğumu anlıyorum buradan. Olana kadar tekrarla kodunu aldığım içine yerleştirdim. Ne olana kadar dedim? Benim açım, veri bloktan açıyı aldım. İşlemlere geldim. Eşittir kodunu alıyorum. Benim açım 180 olana kadar tekrarla. Neyi tekrarlayalım? Servo motorun açısının artmasını. Veri bloktan açıyı alıp artık buradaki açı kısmına elle yazmak yerine programın kendi kendine açı değeri atmasını bekleyeceğiz. Şimdi açım başta 0, 180 olana kadar tekrarlayacak. Evet, açı 0 olacak. Bunu çalıştırdığımda açı şu an 0 olduğu için servo motor 0 açısında kalacak. Her defasında ben açıyı bir arttırırsam şöyle bir çalıştıralım. Evet, 0'dan başladı. 180'e kadar dönüyor. Ekranda da açının değiştiğini görebilirsiniz. Şurada. Evet, açı 180 oldu, durdu. Peki 180'den geriye nasıl dönecek? İşte burada da şunu sorgulatmamız gerekiyor. Eğer benim açım, kopyasını çıkardım, 180'e eşit ise
Bu sefer de ne yapsın? Açım 0 olana kadar tekrarlasın. Olana kadar tekrarla. İşlemlerden eşittir aldım. Hatta şuradan direkt kopyasını çıkarayım. Benim bu sefer de açım 180'di ya. 0 olana kadar tekrarlasın. Geliyorum tekrar içine yerleştiriyorum. Bu sefer şu yukarıdaki işlemin tersini yapacağım. Robotlardan yine bir servo motoru aldım. İçerisine veri bloktan açıyı yerleştiriyorum. Ve bu sefer açım 1 artmayacak. Çünkü 180'den sonra 1 artarsa 181, 182. Zaten 180'den fazla dönemiyor. Geri gitmesini istiyorsam eksi 1 dersem geri gitmeye başlar. Çalıştırıyorum. Evet, açım 180'e kadar kendini birer birer arttırıyor, değiştiriyor. 180 olduktan sonra da geri dönüyor. Bakın çok hızlı döndüğü için takip edemeyebilirsiniz. Araya eğer kontrol sekmesinden 1 saniye bekle kodları alırsanız hatta alalım şöyle şurada. Şuraya 1 saniye bekle. Şuraya da 1 saniye bekle. Çalıştırdım. 1 artıyor. Aynı şekilde de 1 azalıyor. Bunu hızlıca gördük. Şu saniyeleri silelim daha hızlı dönsün. Tekrar durduruyorum. Tekrar çalıştırıyorum. 0'dan 180'e doğru dönüyor. Üzerinde mesafe sensörünün olduğunu düşünürseniz mesafe sensörü de aynı şekilde dönüş yapacak. Servo motorumun açısını 0'dan 180'e 180'den de 0'a döndürüp durabilirim bu şekilde. Gördüğünüz gibi doğru algoritmayı kurduğumuzda işimiz oldukça kolaylaşıyor. Şimdi neyi sorgulatmamız gerekiyor? Karşımızda herhangi bir engel var mı, yok mu? Bunu neyle anlayacağız? Tabii ki ultrasonik mesafe sensörü. Ultrasonik mesafe sensörünün karşısına bir cisim geldiğinde, yani aradaki mesafe daraldığında 20'den küçük diye düşünelim. Siz isterseniz 40, isterseniz 50 yapabilirsiniz. Hadi 20 de olmasın, 40 da olmasın, 30 olarak ayarlayalım. 30'dan düşük olduğunda bana sesli bir uyarı versin ve bir cisim algılandı desin. Şimdi bu kodları kenara aldım. Burası servo motorun dönmesini sağlıyordu. Unutmayalım. Robotlara geldim. Hemen buradan mesafe sensörünün kodunu aldım. Mesafe sensöründen gelen değer eğer küçükse kaçtan dedim? 30'dan dedim. Eğer 30'dan küçükse bir cisim algılandığı için bana sesli bir uyarı verecek. Kontrol sekmesine gittim. Mesafem ya 30'dan küçüktür ya da değildir. O nedenle eğer ise değilse kodunu alıyorum. Hemen içerisine yerleştirdim. 30'dan küçükse sesli uyarı verecek dedik. Hemen buradan buzzer ses çıkar kodunu aldım. Şurayı şöyle küçültelim daha rahat görebilelim. Kenara çektim. 30'dan küçükse şöyle bir nota verelim. G4 notasında. Buzzer'ım 2 numaralı kapıda. 2'yi seçtim. Kontrolden de şöyle biraz saniye alalım. 0.3 saniye. Kopyasını çıkartıyorum. Burayı da A4 yapalım. Şöyle bir çaldıralım. Buzzer'ımdan böyle bir uyarı alacağım. Siz istediğiniz notayı verebilirsiniz. Buzzer'ımdan uyarı aldıktan sonra da buradaki kuklaya bir cisim algılandı dedirtelim. Şöyle cisim algılandı. Şöyle sonuna da ünlem koyalım. 2 saniye boyunca cisim algılandı desin. Evet. Ve bir cisim algılanmadığında da buzzer'ımızı susturalım. Hemen buzzer ses çıkar kodundan burayı sustur yaptım. 2 numaralı kapıdaydı. Onu da hemen ayarlıyorum. Cisim var mı yok mu diye sürekli kontrol etsin. Robot kontrol sekmesine geldim. Sürekli tekrarla kodunu aldım. Evet, buna da bir olay ekleyelim. Bu da yeşil bayrak olsun. İkisi aynı anda çalışsın. Kodlarımı bu şekilde yazmış oldum. Büyütelim. Çalıştırıyorum. Üzerinde dönecek.
Cisim algıladığında da cisim algılandı diyor ve sesli bir uyarı veriyor. Durduralım. Tasarımımızla birleştirelim bir de. Şöyle bir kutu yaptım. Ahşap plakalardan oluşturdum bunu. Sert mukavva da kullanabilirsiniz. Karton da kullanabilirsiniz. Şöyle silikon tabancamla hemen elime alıyorum. Şuraya silikon sıkıyorum. Servo motorumu buraya sabitleyeceğim. Kurumasını beklemem gerekiyor. Servo motoru şöyle güzelce sabitledikten sonra üstüne mesafe sensörünü sabitleyeceğim. Üstüne yine silikon sıkıyorum. Buzzer'ımı da şöyle istediğim bir kısma sabitleyebilirim. İsterseniz arka kısma, görünmeyen bir kısma, isterseniz de şöyle yanına sabitleyebilirsiniz. Tabii silikonun kuruması için belli bir süre beklememiz gerekiyor. Hala kurumadı tam ama bir çalıştırıp deneyelim. Şansımızı deneyelim. Umarım düşmez ama güzelce kuruduktan sonra herhangi bir problem olmuyor. Yeşil bayrağı basıyorum. Evet. Radarım etrafı tarıyor. Cisim gördüğünde cisim algılandı diyor ve sesli bir uyarı veriyor. Tekrar tarıyor etrafı. Cisim algılandı uyarısını verdi. Hem ekranda cisim algılandı yazdı hem de buzzer çaldı. Evet, bu şekilde bir radar projesi yapmış olduk. Hemen durduruyorum. Sizler de kendi radarınızı oluşturabilirsiniz. Odanıza sizden habersiz biri girdiyse giren kişiyi gördüğünde böyle sesli bir uyarı verebilir ya da etrafta herhangi bir nesne var mı yok mu diye bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.